Arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir tatlı yapacağım. Atıştırmalık bir tatlı bu. Ana maddesi e, kayısı ve hurma olacak. Diğerleri evde olan bütün kuru yemişler. İstediğiniz kuru yemişi koyabilirsiniz bunun yanında. Ben şimdi ilk etapta kabak çekirdeğimi bir sotelemekle başlıyorum. Şöyle tavada hafif çok yakmadan bir kavuralım. Kabak çekirdeği bunlar. Şöyle bir kavuralım. Şimdi bunu şöyle kabıma alıyorum. Şimdi aynı işlemi ay çekirdeğinde yapacağım. Çekirdeğim de var. Bunlar 50'şer gram. 50 gram kabak çekirdeğiydi. Bu da 50 gram. Her kuru yemişi kullanabilirsiniz. Dut kurusu kullanabilirsiniz. İçine. Ben şimdi üzüm koyacağım. Evde ne varsa koyabilirsiniz. Al çekirdeğini de buraya boşaltıyorum. Şimdi buraya susamı koyacağım. Şimdi susamı da koyuyorum. Onu da böyle bir kavuruyorum. Çok az. Bu kadar yeter. Renginin fazla koyulaşmasını istemiyorum. Bu kaba döküyorum. Çünkü bulama işi yapacağım burada. İri çekeceğim. Tuzsuz fıstık. Tuzsuz fıstık vardı. Cevizim vardı. Bunlar iri iri çekileceği için bir şöyle çevireceğim. Leblebim var. Sarı leblebim. Şimdi bunları çekeceğim. Evet. Onları da buraya boşaltıyorum. Şimdi çekirdeğini aldığım, ayıtladığım 150 gram hurmayı koyuyorum. 150 gram kayısım var. Şu 2 çorba kaşığı kadar, yemek kaşığı kadar üzümüm var. Kuru üzüm. Hazır kayısı. Şöyle hazır kesilmiş şekerleme kayısım vardı. Onu da koyayım. Şimdi hepsini bunun içine arzu ederseniz portakal kabuğu, limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz zevkinize göre. Bizde sevilmediği için koymuyorum. Ama siz isterseniz koyabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, hepsi birbirine karıştı. Yalnız kuru yemişiniz çoksa hurmayı ve kayısı ölçüsünü biraz fazla tutun. Şimdi rulo yaptık. Hepsini birleştirip şimdi strece koyup streçle iyice şeklini verelim. Susamı döküyoruz strecin üstüne açıp. Yayıyoruz ki üstünü susamla kaplayacağız şimdi. Evet, ruloyu şimdi üstünde gezdirelim. Kaplanmaya yardımcı olacağız şimdi. Evet. Evet, susamla da üstü kaplandı. Şimdi bunu buzdolabında bekleteceğiz 2 saat kadar ki donsun diye. Keserken zorluk çekmeyelim diye. 1-2 saat buzdolabında bekleteceğiz. Sonra kesip servis yapacağız. Şekersiz, sağlıklı, fırına gerek yok. Çok kolay. Evde olan bütün kuru yemişlerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Evet, şimdi biz bunu buzdolabına kaldırıyoruz. Arkadaşlar, buzdolabından çıkarttım. Şimdi bunları böyle kesiyorum. Tam kıvamında. Bakın, harika bir tadına bakacağım şimdi. Size söyleyeceğim. Harika olmuş. Gerçekten tadı harika olmuş. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Hiç şekeri yok. Dışarıdan almayın. Harika, çocuklarınıza yapın. Tam bir kuru yemiş mozaiği oldu. Atıştırmalık. Hem evdeki kuru yemişler değerlensin, hem de gerçekten harika. Evet arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Muhakkak yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Butona basmayı unutmayın.